Merhaba, bugün konumuz yumurta. Yumurta derken bildiğimiz yumurta. Şimdi bu konuyu niye anlatıyorum? Ayrıntılara gireceğim ama dün bana sosyal medya üzerinden ulaşan bir hastamızın sorduğu bazı sorular hem bazı konularla ilgili açıklama yapma gereği hissettirdi hem de bazı yanlış bilinen bilgilerin doğrusunu söylemem için bana bir fırsat oluşturdu. Şimdi konuyu fazla uzatmadan hızlıca konumuza geçeceğim. Yumurta neden önemli? Şimdi yumurta birincisi çok güzel bir protein ve lif kaynağı. İkincisi içerisinde bir sürü vitamin var ve bunlar işimize yarayacak türden vitaminler. Üçüncüsü bebeklerin özellikle ek besin başlama dönemlerinde oldukça yumuşak olması ve değişik tariflerle süslenebilmesi nedeniyle önemli bir besin maddesi. Dördüncüsü yumurtaya ulaşım kolaydır ve yumurtanın hazırlanışı çok basittir. Bu yüzden annelerin aslında kurtarıcısı diyebileceğimiz besinlerden bir tanesidir. Fakata geldik. Yumurta çok ciddi bir alerjik madde. Alerjik madde diyorum, özellikle beyaz kısmında çok yüksek miktarda insan bünyesinde alerji oluşturabilecek madde var. Ama bu herkeste alerji oluşturur mu? Tabii ki hayır. Bu yüzden sırf alerjik olduğu bilindiği için bazı cümleler kuruldu. Öncesinde dendi ki 2 yaşından önce verilmez. 2 yaşından sonra verin. Alerjik bir şey olursa müdahale etmemiz zor oluyor. Sonra dendi ki 1 yaşından sonra verilsin. Riske atmayalım. Sonra ne dendi? İşte akını çıkartın, sadece sarısını verin. Sarısında da yeteri kadar besin maddelerinden var. Fakat bu dediklerimin hepsi modası geçmiş ve artık çocuklarda sorun oluşturduğuna dair herhangi bir kanıtı olmadığı için bu konular artık üzeri çizilmesi gereken konular. O yüzden bu dediklerinin hepsini unutuyoruz. Şimdi baştan alıyorum. Aslında yumurtaya başlamak için 2 tane ön koşulumuz var. Birincisi 6. ayı doldurdu mu? Çünkü 6. aydan önce çocuklara bildiğimiz gibi sadece anne sütü öneriyoruz. Su dahi vermiyoruz. Eğer ek besine geçme ihtiyacı duymamışsa çocuk 6 aydan önce herhangi bir ek besin başlanmıyor. Yumurta da başlanmıyor tabii ki. İkincisi ise katı gıda vermeye hazır mı bebeğiniz? Yani başını tutabiliyor mu ve bir yerde oturabiliyor mu? Katı gıda vermek için özellikle bu 2 kriteri arıyoruz çocuklarda. Yani başını tutabilmesi ve bir sandalyede oturarak beslenmeye hazır halde olması. Şimdi Amerikan Pediatri Akademisi bu konuyla ilgili şöyle bir cümle kurmuş. Bebeğinize eğer ek besin başlatıyorsanız 2 ya da 3 günde bir kez yeni bir madde başlatın. Ve bu gün içerisinde yani 2 ya da 3 gün süresince bu maddenin çocuğunuzda alerji olup oluşturmadığıyla ilgili gözlemler yapın. Ve eğer gözlemleriniz sonucunda alerji olduğunu düşünüyorsanız o maddeden uzaklaşın. Ve gene Amerikan Pediatri Akademisi ve büyük bu işle ilgilenen insanlar şunu söylüyor. Öncelikli olarak tahıllarla başlayın. Bebeğinize yani direkt yumurtayla ek besin başlamayın. Sonrasında meyveleri ezerek bunların püre oluşturarak başlayın. Meyve derken sadece meyve değil. Tabii ki sebzeleri de aynı şekilde püre oluşturarak verebilirsiniz. Alerji yapıcı yüksek olan maddeleri ise yumurta gibi bunları kullandıktan daha sonra yani mümkünse bunların hepsini denedikten sonra az miktarda yumurta, beyazı ve sarısı birlikteyken verin. Yani beyazını kesin ya da sarısını verin gibi bir şey söylemiyorum. Size yumurtayı gözden çıkartmamanız için bir sebep daha. Yumurtalar yüksek miktarda protein, demir, kolin ve D vitamini içerir. Aslında yeteri kadar yumurta alan bir çocuğunuz, hatta şöyle söyleyelim, günde 1 tane yumurta alarak beslediğiniz bir çocuğunuz eğer infant dönemindeyse yani 2 yaşın altındaysa ekstra vitamine çok büyük bir çoğunlukla ihtiyaç duymayacaktır. Oldukça yeterli bir besin olduğu için yumurtadan uzak durmayın. Yumurta bildiğimiz gibi bir hayvansal gıda ve salmonella başta olmak üzere bazı bulaşıcı hastalıkların hayvanlardan insanlara geçmesini önlemek adına bunların güzel pişirilerek verilmesi lazım. Yani çiğ beslenme diye bir şey yok. Çiğ beslenme ile ilgili bazı vitamin eksiklikleri de oluşuyor. Onu şu anda anlatmamızın bir anlamı yok. Benim tavsiyem mümkünse yumurtalarınızı kaynatın yani haşlayın bir şekilde ve bunu isterseniz anne sütüyle bir miktar birleştirerek tamamen sizin hayal gücünüze bıraktığım bazı tarifler kullanabilirsiniz. Peki yumurtayı denedik ama bebeğimizde alerji oldu mu olmadı mı? Biz nasıl anlayacağız? Sadece kaşınma ya da kızarıklık ya da elinde yüzünde morarma mı olması lazım? Hayır. Değişik sistemlerle ilgili değişik bulgular var. Ben size çok basite indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Şimdi ciltle ilgili olanı söyleyeceğim. Önce baktığınız zaman çocukta ne görürsünüz? Şişlik olabilir, kızarıklık olabilir, döküntü olabilir veya egzama olabilir. Peki solunum bulguları ile ilgili ne olabilir? Yani bebeğinizin nefes alıp vermesinde bir değişiklik oluşturur mu? Evet, oluşturabilir. Hışıltı dediğimiz özellikle bizim bronşiolit ya da astımlı hastalarda duyulan, nefes verirken duyulan ses. Yani onu size tarif edemem. Ama nefes verirken zorlandığını hissediyorsanız bebeğinizde bir alerji gelişmiş olabilir. Tabii nefes alırken de bir solunum sıkıntısı hissetmeniz gene yumurtaya karşı bir alerji olduğunu gösterebilir. Bunların yanında burun akıntısı veya hapşurma görürseniz bebeğinizde gene bunlar hakkında şüphe sahip olabilirsiniz. Birazcık ara vermelisiniz. Gözlerle ilgili kızarma veya sulanma varsa gene alerji düşünülebilir. Mide bağırsak sistemi ile ilgili mide ağrısı,
bulantı ya da kusma ya da ishal oluşumu gene yumurtaya karşı alerjinizden dolayı olmuş olabilir. Bunların dışında tabii ki yaygın bir anafilaksi dediğimiz yaygın bir alerjik durum varsa bunda şüphe yok. Yumurtayı kesinlikle bırakıyorsunuz ve doktorunuza başvurarak bunun gerçekten böyle bir şey olup olmadığını karar vermeniz gerekiyor. Şimdi dediğim sebeplerden dolayı yumurta çok yararlı bir besin olmasına rağmen tehlikeli olabilecek durumları da var. O yüzden kısaca özetliyorum. 6 aydan sonra başlayabilirsiniz ama mümkünse önce başka ek besinlere başlayarak bunları başlayın. İkincisi, yumurtanın sarısı ya da beyazını ayırmak diye bir şey yok. Üçüncüsü, yumurtayı çiğ vermek diye bir şey yok. Dördüncüsü, kullandığımız bazı aşılar var. Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılı aşı takviminde bulunan kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşıları ve bazı hastaların özellikle sonbahar döneminde yaptırdıkları grip aşıları, nezle aşıları bu yumurta alerjisi olan çocuklarda ekstra bulgulara ve ekstra alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu açıdan dikkatli olunması lazım. Ben yumurtayı kişisel olarak çok seviyorum. Herkese de yemesini tavsiye ederim. Kafanızda takılan sorular olursa bana ister sosyal medya hesaplarından, isterseniz YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar bunların en doğrusunu bulup değişik kaynaklardan bunları okuyup özet çıkartıp anlaşılabilir bir şekilde size sunmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere.